kan, delilik ve unutulmaz bir intikam hikayesine hazır olun. Nicolas Cage'in efsanevi performansıyla 2018 yapımı Mandy filmini baştan sona anlatıyoruz. Gizli mesajlar, çarpıcı sahneler ve şok edici final detaylarıyla karşınızdayız. Hazırsanız hemen başlayalım. Karanlık ormanların derinliklerinde, gökyüzünün kırmızı ve mor tonlara boyandığı bir coğrafyada, huzurlu bir yaşam süren Red ve Mandy, birbirlerinin en büyük sığınağıdır. Onların yaşamı, modern dünyanın karmaşasından uzak, doğanın kalbinde atılan sessiz ve dingin bir aşk hikayesidir. Mandy, geceleri gökyüzüne bakıp yıldızların ardında başka dünyalar hayal ederken, Red, güçlü ama kırılgan yanını yalnızca Mandy'ye gösterir. Bu iki yaralı ruhun birbirine tutunuşu, sadece bir aşk değil, iki kaybolmuş kalbin birbirinde bulduğu tek gerçek limandır. Sabahları birlikte gölde balık tutarlar. Mandy eski kitaplardan fantastik hikayeler okur. Red ise odun keserken Mandy'ye bakıp gülümser. Bu küçük detaylar onların huzur dolu dünyasını anlatan sessiz birer şiir gibidir. Akşam olduğunda birlikte ateşin etrafında oturur. Mandy yıldızların arasındaki takım yıldızları Red'e gösterir ve ona eski mitolojik hikayeler anlatır. Red bazen Mandy'nin saçlarını okşarken gözlerini ondan ayıramaz. Mandy ise Red'in yüzüne sevgi dolu bakışlarla karşılık verir. Birlikte yaptıkları bu küçük ritüeller, ikisi için birer kutsal an gibidir. Sanki bütün dünya onların etrafında sessizce dönüyordur. Red aslında geçmişinde şiddet dolu bir hayat yaşamış. Ama Mandy ile tanıştıktan sonra kendisini doğanın sakinliğine ve huzurlu bir yaşama adamış biridir. İçindeki öfke ve karanlık, Mandy'nin sevgisiyle bastırılmıştır. Fakat Mandy onun tek ilacıdır. Bu yüzden onu kaybetmek, Red'in bütün dengelerini alt-üst eder. Mandy ise hayalperest, kitaplara ve sanata düşkün, dünyayı kendi iç güzelliğiyle yorumlayan bir kadındır. İkilinin bir araya gelişi, aslında iki uç karakterin birbirini dengelemesidir. Fakat bu huzur çok uzun sürmez. Karanlık, yavaşça ama kaçınılmaz şekilde onları bulur. Jeremiah Sand adında, narsist ve tehlikeli bir tarikat lideri sahneye çıkar. Jeremiah, kendisini Tanrı'nın seçilmiş elçisi olarak gören, sapkın öğretileriyle çevresindekileri hipnotize eden, kibri ve kırılgan egosuyla korkutucu bir adamdır. Ormanda bir gün Mandy'yi gördüğünde ona duyduğu saplantılı arzu, kendi çarpık inancında ilahi bir işaret olarak yorumlanır. Ona göre Mandy, Tanrı'nın kendisine bahşettiği bir ödüldür. Bu yüzden tarikatının üyelerini toplar ve gece yarısı ormana doğru ilerler. Ormanın içinde yankılanan ayak sesleri, çıtırtılar ve rüzgarın uğultusu, yaklaşan felaketin habercisi gibidir. Red ve Mandy'nin huzurlu evi, birkaç dakika içinde bir kabusa dönüşür. O an Mandy'nin gözlerindeki huzur, yerini saf dehşete bırakır. Çünkü bu tarikat yalnızca Mandy'yi değil, Red'in tüm dünyasını paramparça edecektir. Jeremiah'nın etrafındaki tarikat üyeleri, ona körü körüne bağlı, zihni tamamen yıkanmış bireylerden oluşur. Çoğu geçmişte toplumdan dışlanmış, bir kurtarıcıya ihtiyaç duyan insanlardır. Jeremiah onlara kurtuluş vaat etmiş ama aslında kendi narsisizmini besleyen bir ilah gibi davranmıştır. Onun için tarikat üyeleri sadece birer araçtır. İşte bu yüzden Mandy'ye gösterdiği saplantılı ilgi, yalnızca bir arzu değil, aynı zamanda gücünü herkese kanıtlama ihtiyacıdır. Jeremiah, Mandy'yi kendi sapkın ritüellerine sürükler. Onu uyuşturucu etkisi altında kontrol altına almak ister. Mandy'nin önünde şarkı söyler, kendi yazdığı anlamsız bir ilahiyi ona sunar. Mandy, uyuşturucunun etkisine rağmen bilincini kaybetmez ve Jeremiah'ya acımasızca güler. Bu küçümseyici kahkaha, Jeremiah'nın egosuna ağır bir darbe indirir. Kendini ilahi bir figür sanan bu adam, Mandy'nin alaycı bakışları karşısında öfkeye boğulur. Tarikat üyeleri trans halinde onu izlerken Jeremiah çılgına döner ve Mandy'yi canlı canlı yakmaya karar verir. Mandy, alevler içinde çığlık atarken Red, elleri ve ağzı bağlanmış bir şekilde olanları çaresizce izler. Mandy'nin bedeni alevler içinde yok olurken, Red'in gözlerinde bir şeyler kırılır. Sevgi dolu bir adamdan geriye yalnızca öfkeyle dolu, intikam için yaşayan bir hayalet kalır. Efsanevi banyo sahnesinde Nicolas Cage'in çılgınca bağırışı, Red'in deliliğe tamamen teslim oluşunun en çarpıcı anıdır. Artık geri dönüş yoktur. Mandy'nin ölümünün ardından Red, intikam yolculuğuna çıkar. Günlerce garajında çalışır. Kendi elleriyle özel bir savaş baltası döver. Çekiç her metale indiğinde kıvılcımlar saçılır.
Red'in elleri kan içinde kalır ama durmaz. Her darbe sanki Mandy'nin çığlıklarının yankısı gibidir. Baltanın her çizgisi ve keskin kenarı onun acısının bir yansımasıdır. Red'in yüzü baltayı tamamladığında değişir. Artık sevgi dolu bir adam değil, kendi elleriyle yaratılmış bir intikam makinesidir. Ardından tarikatın çağırdığı, LSD etkisi altındaki korkunç motorlu çeteyle yüzleşmeye hazırlanır. Bu adamlar dikenli deri kıyafetler giymekte, yüzlerinde delici metal parçalar ve maskeler taşımaktadır. İnsanlıktan çıkmış birer canavarı andırırlar. Red önce ormanın derinliklerinde iz sürer. Birini çivili bir zincirle boğarak öldürür. Diğerini baltasıyla öyle bir darbeyle parçalar ki etrafa kan fışkırır. Çığlıklar ormanda yankılanır. Bir başka çete üyesini ise benzin dökerek ateşe verir. Ve adam canlı canlı yanarken Red'in bakışları bir an bile değişmez. Bu anlar, onun artık geri dönüşü olmayan bir karanlığa gömüldüğünü kanıtlar. Tarikatın geri kalan üyeleri de Red'in öfkesiyle yüzleşir. Her birini sistemli bir şekilde avlar. Kimisini pusuya düşürür, kimisini ise yüz yüze dövüşerek öldürür. Bir adamı çivili bir sopayla duvara sabitler, bir diğerini baltasıyla ikiye böler. Her öldürme sahnesi kan ve bağırışlarla doludur. Ve sadece fiziksel bir intikam değil, Red'in zihnindeki deliliğin dışa vurumudur. Her hamlede Mandy'yi kaybetmenin yarattığı boşluk biraz daha büyür. Red'in gözlerinde insanlıktan kalan son kırıntılar da silinir. Sonunda Jeremiah ile yüz yüze gelir. Jeremiah hala kendini ilahi bir varlık gibi görmekte. Red'e diz çökmesini ve onu Tanrı gibi kabul etmesini ister. Fakat Red'in gözlerinde artık hiçbir insani duygu yoktur. Yalnızca bitmeyen bir öfke ve dipsiz bir karanlık vardır. Jeremiah'nın son anları acımasızdır. Red onun kafasını tek bir hamlede ezer. Etrafa sıçrayan kanla birlikte tarikatın son umudu da yok olur. Red onu öldürdüğünde intikam tamamlanmıştır ama içinde büyük bir boşluk vardır. Mandy için sevdiği adam artık yoktur. Geriye yalnızca kaybın ve öfkenin yarattığı bir canavar kalmıştır. Mandy, yalnızca bir intikam hikayesi değildir. Film, aşkın kaybı karşısında insanın nasıl yavaşça deliliğe sürüklendiğini anlatan güçlü bir portredir. Özellikle kırmızı tonlar, Mandy ile Red'in aşkını ve daha sonra Red'in öfkesini simgelerken, LSD etkisi altındaki renk patlamaları karakterlerin zihinsel çöküşünü ve gerçeklik algısının bozulmasını yansıtır. Jeremiah ve tarikat, kör fanatizmin, narsisizmin ve insan egosunun sınır tanımaz tehlikesinin bir yansımasıdır. Her sahne bir tablo gibi işlenmiş, 80'ler metal estetiği ve LSD etkisi yaratan renk paletiyle izleyiciyi görsel bir şölene taşır. Red gerçekten intikamını aldığında özgürleşti mi, yoksa kendi karanlığında sonsuza kadar kayboldu mu? Cevabı siz düşünün. Belki de Mandy'nin asıl sorduğu soru tam olarak budur. Bu kan ve delilik dolu yolculukta bana eşlik ettiğiniz için teşekkürler. Eğer bu tarz karanlık film anlatımlarını seviyorsanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorumlarda fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.